Bir harita. Sıradan bir harita gibi görünüyor. Eski bir ceylan derisi üzerine çizilmiş, kenarları yıpranmış, yüzlerce yıllık bir eser. Ama bu haritaya yakından baktığınızda tarihin en büyük gizemlerinden biriyle karşılaşıyorsunuz. Çünkü bazı araştırmacılar bu haritanın insanların henüz keşfetmediği toprakları gösterdiğini iddia ediyor. Üstelik resmi olarak keşfinden 300 yıl önce. Peki bu nasıl mümkün olabilir? 500 yıl önce yaşayan bir denizci, kimsenin bilmediği kıtaları gerçekten çizebilir miydi? Yoksa bu, yıllardır büyüyerek devam eden büyük bir efsaneden mi ibaret? Bugün birlikte tarihçileri, bilim insanlarını ve gizem araştırmacılarını hala ikiye bölen Piri Reis haritasının peşine düşeceğiz. Ve videonun sonunda öğreneceğiniz bir ayrıntı, belki de bütün hikayeye farklı gözle bakmanıza neden olacak. Takvimler 1513 yılını gösteriyordu. Dünya, keşif çağının tam ortasındaydı. Avrupa'nın büyük denizci devletleri bilinmeyen okyanuslara açılıyor, yeni ticaret yolları bulmaya çalışıyordu. Amerika kıtası henüz yeni keşfedilmişti. Birçok bölge hala haritalarda boş görünüyordu. İşte tam bu dönemde Osmanlı denizcisi Piri Reis sıra dışı bir işe girişti. Ancak onun amacı yeni bir kıta keşfetmek değildi. Onun amacı, dünyanın dört bir yanından gelen bilgileri tek bir haritada birleştirmekti. Yıllar boyunca farklı limanlardan topladığı haritaları dikkatle inceledi. Arap denizcilerin çizimleri, Portekizli kaptanların rotaları, eski Akdeniz haritaları ve kendi gözlemleri. Bütün bu bilgileri büyük bir sabırla bir araya getirdi. Sonunda ortaya çıkan eser yalnızca bir harita değil, adeta dönemin bilgi hazinesiydi. Haritanın üzerine yalnızca kıyılar çizilmedi. Gemiler işlendi, hayvan figürleri eklendi, deniz akıntıları not edildi. Bazı bölgeler hakkında açıklamalar yazıldı. Her ayrıntı o dönemin dünyasını anlatıyordu. Ama burada çoğu kişinin gözden kaçırdığı önemli bir ayrıntı var. Piri Reis, haritanın üzerine kullandığı kaynakları da not etmişti. Yani bu eser tamamen hayal gücüyle hazırlanmış değildi. Peki bu kaynaklar gerçekten ne kadar güvenilirdi? İşte gizem tam burada başlıyor. Harita tamamlandıktan sonra uzun yıllar ortadan kayboldu. Aradan onlarca yıl geçti. Sonra yüzyıllar. Ve insanlar bu eşsiz eserin artık tamamen yok olduğunu düşünmeye başladı. Ta ki 1929 yılına kadar. İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda yapılan envanter çalışmaları sırasında eski belgeler inceleniyordu. Görevliler dikkat çekmeyen eski bir deri parçası buldu. İlk bakışta sıradan görünüyordu. Fakat üzerindeki çizimler incelendiğinde herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu, yüzyıllardır kayıp olduğu düşünülen Piri Reis haritasının günümüze ulaşan parçasıydı. Haber kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayıldı. Tarihçiler, coğrafyacılar, harita uzmanları hepsi aynı soruyu sormaya başladı. Bu harita gerçekten neden bu kadar farklıydı? Ve tam incelemeler devam ederken kimsenin beklemediği bir iddia ortaya atıldı. Bazı araştırmacılar, haritanın alt kısmındaki kıyı çizimlerinin Antarktika'yı gösterdiğini öne sürdü. Bu iddia kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Çünkü Antarktika'nın resmi keşfi 1820 yılında gerçekleşmişti. Piri Reis ise haritasını bundan yaklaşık 300 yıl önce çizmişti. Eğer bu doğruysa, Piri Reis bu bilgiyi nereden almıştı? İşte tam bu noktada sayısız teori ortaya çıktı. Kimileri kayıp uygarlıklardan kalan haritaların kullanıldığını söyledi. Bazıları Atlantis efsanesini gündeme getirdi. Hatta bazı kişiler bu bilgilerin dünya dışı varlıklardan geldiğini bile iddia etti. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte bu teoriler milyonlarca insana ulaştı. Belgeseller çekildi, kitaplar yazıldı, sayısız video hazırlandı. Ancak bilim insanlarının büyük bölümü bu iddialara temkinli yaklaşıyor. Onlara göre haritanın alt kısmı büyük olasılıkla Antarktika değil. Güney Amerika'nın yanlış yorumlanmış ve fazla uzatılmış kıyılarıydı. Çünkü o dönemde dünyanın gerçek şekli tam olarak bilinmiyordu. Haritalarda yapılan hatalar oldukça yaygındı. Peki, bilim insanları haklıysa bu harita neden hala gizemini koruyor? İşte bunun cevabı çok daha ilginç. Haritanın gerçekten şaşırtıcı yanı Antarktika iddiasından çok başka bir noktada yatıyor. Piri Reis kendi notlarında haritayı hazırlarken yaklaşık 20 farklı kaynaktan yararlandığını yazıyordu.
Bu kaynakların arasında eski Arap haritaları vardı. Portekiz deniz haritaları vardı ve hatta Kristof Kolomb'a ait olduğu düşünülen bir haritadan da söz ediliyordu. Bugün bu haritaların büyük kısmı artık elimizde bulunmuyor. Yani Piri Reis'in kullandığı bazı kaynaklar zamanla tamamen kaybolmuş olabilir. Belki de onun başarısı bilinmeyen kıtaları keşfetmesinde değil, döneminin en doğru bilgilerini tek bir eserde birleştirebilmesindeydi. Düşünün, ne uydu vardı, ne hava fotoğrafı, ne GPS. Buna rağmen hazırladığı harita 500 yıl sonra bile dünyanın dört bir yanında incelenmeye devam ediyor. İşte onu özel yapan şey tam olarak bu. Ama bekleyin, çünkü haritanın çözülemeyen tek sırrı bu da değil. İnsan beyni bilinmeyeni sever. Eksik kalan her bilgi hayal gücünü harekete geçirir. Piri Reis haritasının yalnızca bir bölümü günümüze ulaştı. Geri kalan kısmının nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Belki sıradan kıyılar vardı. Belki yeni açıklamalar bulunuyordu. Belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz ayrıntılar. İşte bu belirsizlik haritayı sıradan bir tarihi belge olmaktan çıkarıyor. Çünkü insanlar cevaplardan çok, cevapsız sorularla ilgileniyor. Ve Piri Reis haritası 500 yıldır cevap bekleyen sorularla dolu. Belki Piri Reis gerçekten keşfedilmemiş kıtaları hiç görmedi. Belki sadece elindeki en doğru bilgileri ustalıkla bir araya getirdi. Belki de bugün hala bilmediğimiz kaynaklardan yararlandı. Kesin cevabı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Aradan 500 yıl geçmesine rağmen bu harita hala tartışılıyor, araştırılıyor ve insanları şaşırtmaya devam ediyor. Belki de onu dünyanın en gizemli haritası yapan şey üzerinde çizilen kıtalar değil, peşinden sürüklediği sorular. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Piri Reis gerçekten çağının ötesinde bir bilgiye mi sahipti? Yoksa bu haritanın etrafında oluşan gizem yıllar içinde büyüyen bir efsaneden mi ibaret? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve tarihin çözülemeyen gizemlerini birlikte keşfetmek için kanala abone olmayı ve bir sonraki belgeselde bize katılmayı unutmayın.